Aydın'ın verimli toprakları yüzyıllardır Anadolu'nun kalbinde üretimin sembolüdür. Bu topraklarda yetişen bir köy çocuğu bir gün Türkiye'nin kaderini değiştirecekti. O çocuk Adnan Menderes'ti. Ve işte burası onun doğduğu, büyüdüğü, hayallerini kurduğu köy Çakırbeyli. Bugün bu köyde hem bir tarih yolculuğuna hem de bir yaşam hikayesine tanıklık edeceğiz. Amacımız yalnızca bir müzeyi gezmek değil, bir dönemi, bir ideali, bir insanı yeniden anlamak. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin kuruluş hikayesini, içinde saklı anıları ve köyün bugünkü yaşamını keşfedeceğiz. Çakırbeyli bir zamanlar küçük bir köy evinde başlayan bir hayat. Bugün bir milletin hafızasında yaşamaya devam ediyor. O ev yıllar içinde yok oldu ama hatırası insanların gönlünde hep canlı kaldı. İşte bu yüzden Adnan Menderes'in anısını yaşatmak için büyük bir proje başlatıldı. 2019 yılında temelleri atılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, tam 3 yıl süren titiz bir çalışmanın ardından 15 Ocak 2022 tarihinde açıldı. Müze sadece bir bina değil, bir dönemin ruhunu taşıyan bir anıt. Her detayı geçmişle bugün arasında kurulan bir köprü. Mimari yapısı Menderes'in gençliğinde yaşadığı köy evinden esinlenildi. Taş duvarlar, ahşap pencereler, geniş bir balkon. Hepsi Ege'nin sade ama asil ruhunu yansıtıyor. Çocukluk ve gençlik yılları. Müzenin ilk bölümü Adnan Menderes'in çocukluk ve gençlik yıllarına ayrılmış. Ziyaretçi buraya adım attığında bir zaman tüneline girer gibi olur. Eski okul defterleri, aile fotoğrafları, siyah beyaz belgeler. Hepsi bir köy çocuğunun adım adım nasıl bir lidere dönüştüğünü anlatır. Menderes toprakla iç içe büyüdü. Atlara, doğaya, üretime tutkuyla bağlıydı. Bu yönü onu ileride halkın içinde bir lider haline getirecekti. Bu bölümde dolaşırken sadece bir siyasetçinin değil, bir Anadolu insanının yaşamını izliyorsunuz. Köklerinden hiç kopmamış bir karakterin doğuşunu.
Tarım ve üretim. Bir sonraki bölüm Menderes'in çiftçilik yönüne adanmış. Çünkü o toprağı sadece bir geçim kaynağı değil, ülkenin geleceği olarak görüyordu. Burada 1950'li yıllarda kullanılan bir traktör dikkat çekiyor. Bu traktör Türkiye'nin tarımda makineleşme dönemini temsil ediyor. O yıllarda tarım reformları başladı. Köylere elektrik götürüldü, yollar açıldı, üretim arttı. Anadolu'nun sesi toprağın bereketiyle yeniden yükseldi. Bu bölümde yalnızca bir hatırlatma değil, bir teşekkür niteliğinde üreten insanın emeğine, alın terine bir saygı duruşu. Demokrat Parti dönemi. Müzenin ikinci katında tarih yeniden canlanıyor. Gazete manşetleri, seçim afişleri, eski mikrofonlar, siyah beyaz fotoğraflar hepsi bir dönemin canlı tanıkları. 1946'da kurulan Demokrat Parti, Türkiye'nin çok partili hayata geçişinin simgesiydi ve o dönemin en güçlü sesi Adnan Menderes'ti. 1950 seçimlerinde halkın sesi gür çıktı. Yeter, söz milletindir. Bu adada o yılların umut dolu atmosferini hissediyorsunuz. Yeniden inşa edilen bir ülkenin heyecanını, Menderes'in öncülüğünde büyüyen Türkiye'nin adımlarını. Derece 365 gün özel takvim koleksiyonu gelen ziyaretçilere bilgi ve belgeler sunmaktadır. ...1931'de Aydın'a gelen Atatürk ile tanışması, ondan 4 dakikalık bir görüşme talep etmesi sonrasında 4 saat süren görüşmesini temsilen bir masa, 4 sandalye ve 4 kahve fincanından oluşan Atatürk ile ilk tanışma bölümü bulunmaktadır. Bu toplantı sonrasında Atatürk'ün Adnan Menderes için kullandığı söz şayane dikkat çeken bir genç olmuştur. Yassıada ve son yıllar. Müzenin en sessiz bölümü burası. Loş ışık, ağır bir atmosfer, duvarlarda siyah beyaz fotoğraflar. Bu alan 1960 darbesi sonrası yaşanan Yassıada sürecini anlatıyor. Mahkeme kayıtları, mektuplar, soğuma belgeleri. Hepsi tarihin unutulmaması gereken sayfaları.
Bir duvarda Adnan Menderes'in son sözleri yazılı. Milletim beni affetsin. Bu cümle yalnızca bir veda değil, bir vicdan sesi, bir özür, bir teslimiyet. Burada bir liderin trajedisine değil, bir halkın demokrasi mücadelesine tanık oluyorsunuz. Bu müze bir yas değil, bir hatırlatma, bir uyanış mekanı. Müzenin dışına çıktığınızda sizi geniş bir doğa manzarası karşılıyor. Yaklaşık 95 dönümlük bu alan hem bir park hem bir tarih sahnesi gibi. Zeytin ağaçlarının gölgesinde yürürken geçmişle bugünün iç içe geçtiğini hissediyorsunuz. Her rüzgar sanki tarihten bir hikaye taşıyor. Bahçedeki eski yel değirmeni köy yaşamının sembolü. Bir yanda tarih, bir yanda doğa. Burası hem hatırlamak hem de nefes almak için yaratılmış bir yer.